Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. 2024'te kullanmak serisine iPhone 11 Pro ile devam ediyoruz. Açıkçası iPhone 11 Pro neredeyse 5 yıllık bir cihaz olmasına rağmen halen güncelliğini koruyan ve kamera performansı, ekran kalitesi yönünde de oldukça üst seviye bir cihaz ve fiyat yönünde de nispeten avantajlı bir konumda diyebilirim. Artık iPhone 11 almanızı ben kesinlikle önermiyorum. Şu anda 11'in fiyatları 23-24 bin bandına kadar çıkmış durumda. Ancak 11 Pro'ya baktığımız zaman yenilenmiş tarafta 64 GB'ını 20.000, 256'lığını 23.000 bandında bulabiliyoruz. İkinci el temiz, tamir görmemiş bir 11 Pro'yu da 18 ile 20.000 bandında rahatlıkla bulabilmek mümkün. Ve 11 Pro bu fiyatları hak ediyor mu? Alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Son bölümde konuşacağız. 2024'te kullanmak serisinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımız da var. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak. Şimdi lafı uzatmadan hemen 11 Pro'yu incelemeye başlayalım. Bu kez ilk olarak ekrandan başlayalım. iPhone 11 Pro 5.8 inç XDR OLED bir panelle geliyor. Full HD Plus çözünürlük, 458 ppi piksel yoğunluğuyla telefonda ikonlar, genel görüntü kalitesi açısından oldukça keskin diyebilirim. iPhone 11'e kıyasla da özellikle siyah renklerde tam siyah renkleri yakalayabilirken dokunma hassasiyeti olarak da 180 Hz dokunma hassasiyeti ile beraber ekranı kullanırken almış olduğumuz deneyim bir kademe daha üste çıkıyor ve bunun yanında telefonda bir video izlerken, film izlerken HDR10, Dolby Vision gibi desteklerle de adeta taşınabilir bir televizyon hissiyatı veriyor diyebilirim. 5.8 inçlik bu ekran boyutunun da gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Tek elle kullanması da oldukça kolay. Kenar çerçeveleri de ince fakat tabii ki çentik biraz büyük bir şekilde önümüze çıkıyor. Ekran 60 Hz ama arayüz çok akıcı olduğundan dolayı hızlı, tepkisel bir şekilde çalışıyor. Ekran konusunda sizi kesinlikle memnun edecek bir telefon diyebilirim. OLED panelin getirmiş olduğu avantajlarla da karanlık modda telefonu kullandığımızda batarya ömrüne de bir katkı sağlamış oluyoruz. Bunun haricinde OLED panelin en önemli avantajlarından biri de renkleri tam olarak doğru bir şekilde görebilmemiz. Kesinlikle ekran yönünde iPhone 11 Pro'nun 2022'de yeterli olduğunu düşünüyorum. Tasarımdan bahsedersek ekran tarafında olduğu gibi tasarım anlamında da bir o kadar başarılı. Elle tutuş hissiyatı, çerçevelerde paslanmaz çelik ve arka kapakta buzlu bir camın olmasıyla beraber çok iyi bir düzeyde diyebilirim. Elinize aldığınızda güven veren üst seviye bir telefon kullandığınızı kesinlikle anlıyorsunuz. 8.1 mm kalınlık ve 188 gramlık ağırlığıyla da boyutuna göre kesinlikle ideal. Açıkçası arka taraftaki üçlü kamera düzeninde oldukça şık bir şekilde önümüze çıkıyor. Ana kamerada 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR, yapay zeka ve portre modunu destekleyen, bunun haricinde OIS'i de bünyesinde barındıran bir kamerayı görürken telefoto kamerasında da OIS desteğini görüyoruz ve yine 12 megapiksellik f2.4 ultra geniş açı kameramız da bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi konusunda ana kamera ve telefoto kamera muazzam sonuçlar ortaya çıkartıyor. Hem gündüzde hem gece çekimlerinde fotoğrafların detaylarında da kayıp minimum seviyede. Renkler konusunda da gerçeğe yakın renkleri fotoğraflar tarafında alabiliyoruz. Video konusunda da 4K 60 FPS'te OIS ile beraber titreşimsiz, sabit, güzel videolar çekebiliyoruz. Bu telefonu alıp içerik üretimi konusunda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ciddi anlamda profesyonele yakın videolar elde edebiliyoruz. Ön tarafta 12 megapiksel f2.2 diyaframlı 4K 60 FPS EIS destekli bir kameramız da var. iPhone 11 Pro 2022 şartlarında kamera konusunda sanki güncel bir telefon gibi hissettirebiliyor. Halen işinizi fazlasıyla görebilecek bir performansa sahip. Bunun yanında iPhone 11'e oranla da genel anlamda kamera olarak bariz şekilde üstün olduğunu da söyleyeyim. Donanım tarafına geldiğimizde iPhone 11 Pro Apple'ın A13 Bionic işlemcisiyle gelirken 4 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. Son güncellemeler kurulu olmasına rağmen arayüzde uygulama açılış hızlarında halen eskiye nazaran bir performans kaybı yaşamıyoruz. Güncel iPhone modellerinden de pek de geri kalır bir yanı yok. Oyunlarda da PUBG'de Ultra HD'de 45 FPS'te oynayabilirken diğer tüm ayarlarda 60 FPS net şekilde sabit bir oyun deneyimi veriyor. Isınma konusunda da cihazımızın fazla ısınmadığını söyleyeyim. Genshin Impact gibi sistemi biraz daha zorlayan, güncel ve yüksek performans isteyen bir oyunda da yüksek grafiklerde 60 FPS grafik ayarında
nadir FPS düşüşleriyle akıcı bir oyun deneyimi de alabiliyoruz. Açıkçası bu telefonu istediğiniz kadar zorlayın, halen kesinlikle bir amiral gemisi performansını bize hissettiriyor. Bu performansı da en az 3-4 sene daha koruyacağını düşünüyorum. Batarya tarafında 3046 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. 30 dakikada %50 seviyesinde bataryayı ortalama 1,5 saatte de tam olarak doldurabiliyoruz. Pil ömrü olarak da gün içinde sürekli oyun oynamıyorsanız bir günü kesinlikle çıkartıyor. Pil sağlığınızda kötü bir durumda değilse batarya anlamında da herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. iOS 16 ile beraber de halen baktığımız zaman hem performans yönünde hem de bunun haricinde batarya anlamında da herhangi bir kayıp yaşamadığımızı da söyleyebilirim. iOS 16 iPhone 11 Pro'da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Face ID teknolojisi de hızlı ve kararlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 desteğini görürken 5G desteği tabii ki cihazımızda yok. Hoparlör konusunda da iPhone 11 Pro Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler bulunduruyor. Ses yüksekliği olarak da bas ve tiz seslerde müthiş bir performans alabildiğimizi söyleyebilirim. Son olarak suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 4 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, iPhone 11 Pro'yu her anlamda bir değerlendirirsek halen deneyimi ve sunduklarıyla genel anlamıyla düşündüğümde gerçekten oldukça başarılı bir telefon. Özellikle malzeme kalitesiyle rakipsiz bir cihazken kamera konusunda da bu fiyatlarda hala alabileceğimiz en iyi telefonlardan biri. Kamera dışında performans olarak da çok yeterli. Burada A13 Bionic yongası telefonu kullanırken halen bir amiral gemisi olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Menüde, arayüzde özellikle uygulamaların tepkiselliği oldukça iyi bir seviyede. Yani sanki 5 yıllık bir cihaz değil de güncel bir telefonmuş gibi bir deneyimle karşılaşıyoruz. Ve bu durum gerçekten iPhone 11 Pro'yu 2024'te bile hala öne çıkaran en önemli noktalardan. Ki zaten şu anki fiyatıyla rakiplerine oranla düşündüğümde hem oyun performansı hem de genel deneyimiyle hiçbir şekilde geride kalmıyor. Yani A13 Bionic deneyim açısından kendisinden 2 yıl sonra çıkan Snapdragon 8 Gen 1'i de aratmayacak seviyede. Ekran kısmında da XDR OLED panelle beraber de iPhone 11'in çok ciddi şekilde önüne geçtiğini söyleyebilirim. Ama burada dikkat etmemiz gereken en önemli kısım ekran ve batarya. iPhone 11 Pro'da eğer batarya sağlığınız %80'lere kadar geldiyse ekran süresi olarak tek şarjda en fazla 5-6 saat ekran sürelerini görebiliyoruz. Eğer gün içinde telefonu çok yoğun kullanıyorsanız bu batarya kesinlikle yeterli gelmeyecektir. Fakat uygun fiyatı pil sağlığı düşük bir 11 Pro bulduysanız onu alıp bataryasını güçlendirilmiş yüksek miliamperli bir batarya ile değiştirerek ekran süresini 5-6 saatlerden 8 saatlere kadar rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ve ikinci dikkat etmemiz gereken nokta kesinlikle ekran. Eğer alacağınız 11 Pro'nun ekranı değişmişse o telefondan uzak durun. Özellikle ekranı değişmemiş 11 Pro'lara bakın derim. Zaten yenilenmiş olarak alacaksanız da telefonun hangi parçasının değişip değişmediğini hepsini görebiliyoruz. Özellikle ekranın değişmemiş olmasına çok dikkat edin. Neden böyle söylüyorum? Çünkü ekran tarafında Apple kendi yedek parçalarını 3. parti teknik servislere göndermiyor. Yani ekran Apple tarafından değişmediyse o ekran kesinlikle yan sanayidir. O yüzden 11 Pro alacaksak dikkat edeceğimiz en önemli kısım kesinlikle ekran. Bunun dışında 11 Pro'ya fiyatına oranla ve genel deneyimiyle beraber bir not verecek olursam benden 7.5'u aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 11 Pro 2024'te alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. 2024'te kullanmak serisinin devamı gelsin diyorsanız da videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımız da var. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak. Ve iPhone 11 Pro'yu yenilenmiş, ekranı orijinal bir şekilde alabileceğiniz satın alma linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan fiyatlara da bakabilirsin. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.